Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugün sizlerle birlikte damat pastası hazırlayacağız. Bugüne kadar kime ikram ettiysem lezzetine hayran kaldı. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz ve lezzetine hayran kalacaksınız. Evet, dilerseniz fazla kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifime geçmek istiyorum. Burada böyle oda sıcaklığında 4 tane yumurtam var. Hemen kabımın içine alıyorum. Üzerine bir su bardağı şekerimi ilave ediyorum ve mikserimle 5 dakika çırpacağım köpürene kadar. Evet, tamam, yeterli. Yumurtamızın ve şekerimizin kreması bir kıvam alması lazım arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Bir de hemen bunu da belirtmek istiyorum. Kesinlikle yumurtanız oda sıcaklığında olmalı. Yoksa kekimiz güzel kabarmaz. Bunu da belirtmiş olayım. Hemen böyle yarım çay bardağı su ilave ediyorum. Evet, suyum ılık bu arada. Soğuk su kullanmıyoruz. Ilık su kullanıyoruz. Tekrardan 1 dakika çırpacağım. Evet, tamam, yeterli. Diğer malzemelerimizi ilave edelim. Evet, 1 yemek kaşığı nişasta ilave ediyorum. Kesinlikle kek türlü tariflerinizde 1 yemek kaşığı nişasta ekleyin arkadaşlar. Çünkü neden derseniz gerçekten de kekimiz çok güzel kabarıyor ve çok güzel oluyor. 2 yemek kaşığı da kakao ilave ediyorum. 1 paket kabartma tozu, 1 paket de vanilya ilave ediyorum. Üzerine 1 su bardağı un ilave ediyorum. Evet, şimdi düşük ayarda 1 dakika çırpacağım söndürmeden kek hamurumu. Evet, tamam, yeterli. 1 dakika çırptım. Hemen mikserimi kaldırmak istiyorum. Evet, hemen borcamımı bu tarafa alıyorum. Borcamımın altına 1 tatlı kaşığı sıvı yağ ilave ettim arkadaşlar. Böyle her tarafına gelecek şekilde dağıtıyorum. Evet, şimdi eşit olacak şekilde orta kısmından ilave edelim ki borcamımızın her tarafına eşit bir şekilde dağılsın. Evet, hemen böyle masamın üzerine 1-2 vuruyorum ki arasındaki baloncuklar kaybolsun. Evet, şimdi fırınımı alt üst fan ayarlı 180 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra katıp kekimi pişireceğim. Her tarifimde olduğu gibi bu tarifimde de belirtmek istiyorum. Sizler kendi fırınınızın ayarına göre ayarlayıp pişirirseniz daha güzel sonuçlar alırsınız. Çünkü fırınlarımızın markası aynı olmadığı için pişirmede değişiklik gösterebilir, bilginize. Evet, kekimiz pişerken biz de dilerseniz muhallebisini hazırlayalım. Muhallebimiz için 4 su bardağı tenceremin içine sütümü alıyorum. Üzerine 1 bardak şeker ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı buğday nişastası, 2 yemek kaşığı da un ilave ediyorum. Böyle kaşığınız çok da dolu dolu olmasın, aldığı kadar olsun arkadaşlar. Diğer türlüsü çok koyu bir muhallebi elde etmemize neden olur, bilginize. Evet, şimdi pürüzsüz hale gelinceye kadar karıştırdım. Dilerseniz ocağımızın üzerine alalım. Evet, ocağımın altını açtım. Orta ateşte sürekli karıştırarak pişireceğim.
Bu aşamada sürekli karıştırmalıyız arkadaşlar. Çünkü neden derseniz unumuzun ve nişastamızın dibine çöküp topaklanmaması için bilginize. Evet, muhallebimiz göz göz olmaya başladı. Şimdi bu aşamada vanilyamı ilave ediyorum. 5 dakika daha ocağımın üzerinde tutacağım ve sonra muhallebimi alacağım bilginize. Evet, muhallebimi ocağımın üzerinden aldım. Şimdi bu şekilde ara ara karıştırarak muhallebimi soğutacağım bilginize. Sonra krem şantimizi ilave edeceğiz. Evet, kekim pişti. Daha yeni fırınımdan çıkardım. Benim fırınımda 25 dakikada pişti. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Evet, kekimizin piştiğini nereden anlarız? Böyle bir kürdan yardımıyla anlayabiliriz. Bakar mısınız? Kürdanımız temiz çıktı. Demek ki kekimiz çok güzel pişmiş. Bu arada bakar mısınız kekimizin güzelliğine? Yani o kadar güzel kabardı ki sünger gibi bir kek oldu. Kesinlikle sade bu tarifte değil, bu kekimizi bütün tariflerinizde kullanabilirsiniz. Kesinlikle şahane bir kek oldu arkadaşlar. Şimdi sunum aşamasında da sizler de göreceksiniz ne kadar güzel bir kek olduğunu. Hamursu ve basık bir kek olmadığını. Evet, şimdi kekim bir 10 dakika soğusun. Soğuduktan sonra sütümü ilave edeceğim. Evet, kekimiz 10 dakika dinlendi. Şimdi böyle kürdanımla delikçikler açıp sonra sütümü ilave edeceğim. Neden böyle kürdanımla delikçikler açıyorum? Sütünü her tarafına eşit çekmesi için. Evet, tamam, yeterli. Evet, 2 bardak sütüm var. Hemen sütümü ilave ediyorum. Bunu da belirtmek istiyorum. Ben 2 su bardağı süt ile ıslatmayı tercih ettim. Sizler dilerseniz eğer sütlü seviyorsanız 2,5 veya 3 su bardağı da süt ilave edebilirsiniz. Benim çocuklarım ve eşim fazla sütlü sevmediği için ben 2 su bardağı süt ile ıslatmayı tercih ettim. Bilginize. Bakar mısınız? Yani döktüğüm andan itibaren saniyeler içinde o kadar güzel sütünü çekti ki kekimiz. Yani sizler de gördüğünüz gibi kekimiz o kadar güzel olmuş ki resmen sünger gibi içine çekti sütü saniyeler içinde. Evet, hemen böyle kekimi yan tarafa alıyorum. Sütünü iyice çeksin içine. Evet, muhallebim soğudu. Şimdi dilerseniz krem şantimizi ilave edelim ve mikserimizden 5 dakika geçirip çırpalım. Evet, tamam, yeterli. Hemen mikserimi kaldırmak istiyorum. Evet, hemen böyle muhallebimizin kıvamına da göstermek istiyorum. Evet, muhallebimizin kıvamı ve akışkanlığı bu şekilde olacak arkadaşlar. Eğer ki arkadaşlar muhallebimizin ununu veya nişastasını fazla kaçırırsanız, baktınız ki çok koyu oldu böyle lapa gibi, o zaman yarım çay bardağı veya yarım su bardağı süt ile açabilirsiniz muhallebinizi. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Yani muhallebimizin de böyle lapa gibi olması da pastada güzel olmuyor. Ben sevmiyorum, bilmiyorum, ya da bana öyle geliyor. Eğer sizler böyle çok koyu bir muhallebi seviyorsanız ya ununuzu ya da nişastanızı bir yemek kaşığı fazlalaştırabilirsiniz. Ama dediğim gibi ben sevmiyorum. Pastalarda birazcık böyle akışkan olmasını istiyorum. Yani muhallebimizin kıvamının bu şekilde olmasını ben seviyorum arkadaşlar. Evet, şimdi dilerseniz kekimizin üzerine ilave edelim. Yani ipek gibi bir muhallebi olmuş gerçekten de. Dört dörtlük bir pasta oldu arkadaşlar. Hem kekiyle hem muhallebisiyle. Sizler de izleyince göreceksiniz.
ne kadar güzel bir pasta tarifi olduğunu. Evet, şimdi önce kaşığımla sonra da spatulamla düzleyeceğim. Böyle her tarafına eşit gelecek şekilde muhallebimizi düzleyelim. Evet, tamam, yeterli, kaşığımla düzledim. Şimdi böyle spatulamla düzlemek istiyorum. Daha düzgün olması için. Evet, tamam, yeterli. Evet, burada böyle 3 yemek kaşığı Hindistan cevizim var. Hemen böyle Hindistan cevizimle de üzerini süslemek istiyorum. Evet, muhallebimizin üzerine tamamen kaplaması lazım. Evet, bu şekilde. Evet, şimdi pastamı dolabımın alt kısmına kaldıracağım. 3-4 saat dinlendireceğim bilginize. Evet, pastamız dinlendi. Dilerseniz dilimler haline getirelim. Evet, bıçağımızı her kestiğimizde temizleyelim ki dilimlerimiz temiz görünsün. Evet, şimdi böyle orman meyvemle süslüyorum. Evet, gördüğünüz gibi dondurulmuş orman meyvemle de süsledim. Şimdi dilerseniz servis tabağımın içine alıp sizlere iç dokusunu da sunmak istiyorum. Evet, hemen böyle tepsimi karşıya alıyorum ve servis tabağımın içine alıyorum. Evet, hemen böyle yakından göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Yani kekiyle, muhallebisiyle şahane bir damat pastası oldu. Yani gelin pastası oluyor da damat pastası neden olmasın arkadaşlar? Bu pasta da damatlarımızın pastası olsun. Kesinlikle şahane bir damat pastası oldu. Hemen şöyle yakından da göstermek istiyorum. Kekimizin güzelliğini görün diye, gerçekten de kekimiz o kadar güzel oldu ki asla basık ve hamursu bir kek olmadı. Vermiş olduğum püf noktalara dikkat ettiğiniz müddetçe sizler de bu şekilde şahane bir kek tarifi elde edersiniz arkadaşlar. Zaten sizler de görüyorsunuz kekimin ve muhallebimin ne kadar muhteşem olduğunu. Hemen şöyle döndürmek istiyorum görün diye. Evet, hemen böyle bir sizler için tadım yapmak istiyorum. Hakkınızı helal edin. Her zamanki yaptığım lezzeti yakalayabilmiş miyim? Yani o kadar güzel bir damat pastası olmuş ki arkadaşlar, kesinlikle hepinize tavsiye edebileceğim bir damat pastası tarifi olmuş. O kadar hafif ki ağzınıza aldığınız andan itibaren o hafifliğin tadını gerçekten de hissedeceksiniz. Ve yaz aylarında sürekli yapacağınız bir pasta tarifi olmuş gerçekten de.
kendim yaptım diye söylemiyorum arkadaşlar. Sizler de izleyince göreceksiniz ne kadar güzel bir pasta tarifi olduğunu. Üstüne bastıra bastıra söylüyorum arkadaşlar. Tarifimi kimler izler bilmiyorum ama izleyenler bence çok şanslı. Çünkü böylesine güzel bir pasta tarifini asla kaçırmak istemeyecek ve sürekli yapmak isteyeceği bir pasta tarifi olacak. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Sizler pastamın son dakikalarını izlerken ben de sizlere yavaş yavaş veda edeyim. Beni buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz bir tıkla abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Bana da destek vermiş olursunuz. Yine tariflerimi sosyal medyalarınızda sevdiklerinizle paylaşırsanız daha büyük kitlelere ulaşmama neden olursunuz. Beni de çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıklı günler diliyorum.